Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Kuzey Ay düğümü Balık ve Güney Ay düğümü Başak Burcu'nun tüm yükselen burçlara göre etkisini konuşacağız. 12 Ocak 2025'te ay düğümleri Balık ve Başak aksına geçti ve bu döngü 27 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek sevgili dostlarım. Ve ay düğümlerinin burç değiştirmesi yalnızca toplumsal, kolektif düzeyde değil, bireysel olarak aslında hayatlarımıza birçok değişiklik getirecek. Ve her yükselen burç için farklı bir evde çalışacak olan Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümünün kaderimizin yönünü nasıl değiştireceğinin ve bize vereceği sınavları işte bu videoda konuşuyor olacağız. Kuzey Ay düğümü Balık ve Güney Ay düğümü Başak üzerinde de 2026 Temmuz ayına kadar ay tutulmalarını ve güneş tutulmalarını deneyimleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve ben karma astrolog olarak düğümler Balık ve Başak aksına geldiğinde inanın çok mutlu olurum ve kendimi güvende hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü ilahi olan devrededir demektir bu aks. İşte tam bunu dibine kadar hissedeceğimiz bir ay düğümü hattı yaşayacağız 1,5 yıl. Planlarımız bozulabilir ve ilahi olan plan kurucunun planları işleyebilir. Çünkü o plan yapanların en hayırlısıdır. Bunu hem bireysel hem de kolektif olarak çok hissedeceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü Kuzey Ay düğümü yükselen burcunuza göre Balık burcunun düştüğü evin tüm temalarında sizi o yöne doğru götürecek ve bu evin konuları yaşamınızda yükselecek. Bunu bilin arkadaşlar. Bu ev konuları değerli ve kıymetli hale gelecek. Ve işte size Yaradan bu ev konularından planlar verecek sevgili arkadaşlar. Balık enerjisi sezgiler, teslimiyet ve ilahi akışla direkt bağlantılıdır. Bu nedenle de bu evin temalarına uyum sağlamak size büyüme ve ruhsal gelişiminize katkı sağlayacaktır. Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda ise yine haritalarınızda Başak Burcu'nun düştüğü evde çalışacak. Ne zamana kadar? 27 Temmuz 2026'ya kadar. Ve o ev konularında işte size aşırıya kaçmamanız gerektiğini gösterecek sevgili arkadaşlarım. Ve Güney Ay düğümü yine bu ev konularında fazla detaycılık, eleştiri, kontrol etme ihtiyacı, müdahale, her şeyi mükemmelleştirme çabası, olayları çekiştirme, kendinizi yorma gibi konulara inanılmaz bir şekilde dikkatinizi çekecek. Peki bunu nasıl yapacak biliyor musunuz? İşte Başak Burcu'nun düştüğü evin konularından her şeyi bozarak yapacak. Yani düzen bozulacak Güney Ay düğümü aksının düştüğü evlerinizde. Ve Güney Ay düğümü Başak aksı yine 1,5 yıl bize aslında neyi öğretecek sevgili dostlar? Eleştiriyi bırakmak, her şeyi kontrol etme isteğini bir kenara koymak ve kusursuz olmaya çalışmaktan vazgeçmemiz gerektiğini gösterecek. Ve yine aynı bulunduğu ev konularından daha huzurlu olmamız konusunda bizi biraz dürtecek ve sınavlara tabi tutacak. Ve bu ev konularında planlar hep ters gidecek sevgili arkadaşlar. Kontrol etmeye çalışsanız da pek de mümkün olmayacak. Üzgünüm çünkü Güney Ay düğümü Başak düştüğü tüm evlerin düzenini bozacak. Peki neden? Çünkü 26 Temmuz zamanına kadar neydi? Büyük plan kurucu devredeydi. Ve ne dedik? O plan kuranların en hayırlısıdır. Şimdi bu etkileri yükselen burcunuza göre özel yansımalarına bakalım tek tek ve lütfen siz de bu videodan faydalanmak istiyorsanız eğer yükselen burcunuza göre dinleyin ve bu bilgileri ve farkındalığı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sevgili yükselen koçlar, ay düğümleri bakalım sizi nasıl etkiliyor? Haritanıza baktığımızda Güney Ay düğümü Başak aksı 6. evinizde yerleşim durumunda ve bu şu demek: iş ve sağlıkta biraz düzeniniz dağılıyor. Bu ev iş hayatını, günlük rutinleri ve sağlığı temsil eder ve Güney Ay düğümü Başak'ın bu yerleşimi hayatında bir düzen kurmanın zorlaşabileceğini ve işlerin biraz kontrolden çıkıp kontrol altına almaya çalıştıkça da daha da karışık bir hale gelebileceğini gösteriyor.
İş yerinde kimin ne yaptığı belli olmayan bir karmaşa içinde kalabilirsin ve planladığın işler aksayabilir. Hatta iptaller yaşanabilir. Burada önemli olan senin için sevgili Koç, her günün gerektirdiği işe odaklanman ve mükemmelliyetçiliği işte tam da bu ev konularında kenara bırakman. Ve gökyüzü sana diyor ki bugünü kurtar. Düzeni zamanı geldiğinde kurabilirsin. Sağlık konularında ise biraz vesveselere kapılmak söz konusu olabilir. Çünkü 6. ev sağlık da demek. Ufak bir rahatsızlık hissettiğinde bunu büyütmek yerine bedenine güvenmelisin. Çünkü bu dönem vesveselerin seni gereksiz yere yıpratabileceği bir zaman dilimi sağlık konularında. Ve Kuzey Ay düğümü Balık aksı 12. evinde. Peki bu ne demek sevgili Koç? İlahi plan ve büyük dönüşüm demek. Şimdi bu yerleşim seni derin bir içsel yolculuğa götürecek. 12. ev kaderin kontrolünü simgeler. Hayatında artık kontrol edemediğin durumlarla yüzleşebilir. Geçmişten gelen enerjilerin seni yönlendirdiğini fark edebilirsin. Ama unutma, bu ilahi bir planın parçası ve Satürn'ün de bu evde olması sana şunu söylüyor. Ne kadar büyük bir mücadele varsa o kadar büyük bir dönüşüm var demektir. 12. ev ilahi olanla bağlantı demektir. İnziva demektir. Ruhsal gelişim demektir. Gizli yeteneklerini fark etmek demektir. Ve sen sevgili Koç 12. evde balık enerjisiyle işte bu yöne doğru giderek bu dönemde kendine şu soruyu sormaktan çekinme. Bu yaşadıklarım bana ne öğretmek istiyor? İlahi plana güven ve her mücadelede bir fırsat olduğunu hatırla. Seni heyecanlandıran konulara cesurca adım at. Hiçbir şeyin seni yıpratmasına izin verme. Hatta karşılığını göremeyeceğini düşündüğün mücadelelerine bile gir. Çünkü bu dönem 12. evinin yükselmesiyle seni güçlendirecek ve daha büyük bir versiyonuna seni dönüştürecek. Sevgili Koç, Kuzey Ay düğümü Balık aksını lütfen hayatında büyük bir temizlik ve hazırlık zamanı olarak kullan. İş ve sağlık düzenini bozan etkiler olsa da günü kurtarmaya odaklan ve her şeyin zamanı geldiğinde yoluna girdiğini fark et. Ve sevgili Koç lütfen kendine güven ve gökyüzünün seninle olduğunu lütfen hatırla. Derin bir nefes al ve şu cümleyi kendine hatırlat. Bu süreç geçecek ve ben çok daha güçlü bir versiyonuma dönüşeceğim. Unutma, gökyüzü seninle. Ve sevgili yükseleni boğa olanlar, bakalım ay düğümleri sizi nasıl etkiliyor? Bu dönem gökyüzü sana hayatını dönüştürme ve hayallerine ulaşma mesajını veriyor. Ancak her şeyin bir dengesi var sevgili yükselen boğalar. Bu yolculukta bazı engellerle yüzleşirken büyük bir ilahi planın seni beklediğini de unutma. Gel önce hangi alanlarda dikkatli olman gerektiğine bir bakalım. Ardından da seni bekleyen fırsatlara yani Kuzey Ay düğümüne odaklanalım. Şimdi haritalarınıza baktığımda Güney Ay düğümü Başak Burcu sizin 5. evinize yerleşti yükselen boğalar ve bu ev aşk, hobiler ve hayattan aldığın keyiflerle ilgilidir. Ancak bu dönemde bu alanlarda zorluklar yaşayacaksın demektir. Çünkü niye Güney Ay düğümü orada? Yeni bir ilişki arayışına girmek ya da var olan bir ilişkiye aşırı odaklanmak seni gereksiz yere yıpratacak. Gökyüzü ilişkilerinde kontrolcü ya da eleştirel olmamanın vurgusunu yapacak sana. Belki sevgiline, partnerine fazla müdahale etmek ya da ilişkinizi düzeltmeye çalışmak yerine olayları biraz olduğu gibi kabul etmek daha sağlıklı olacak sizler için. Ve bu ev hobiler konusunda da benzer durumu getirecek. Mesela bazı hobilerinizin düzeninin bozulduğunu göreceksiniz. Ve sevgili yükselen boğalar 5. ev aynı zamanda eğer çocuklarınız varsa bunları da ilgilendiriyor. Onların özgürlüğüne saygı duymak ve fazla müdahaleci olmaktan kaçınmanız gerektiğini de vurguluyor. Gökyüzü bu süreçte sorumluluğunu yap ve bırak diyor.
Sizin mesajınız bu. Fazlasını yapmaya çalışmak hem seni hem de aşk ve çocuklarla ilgili konularda sizi yıpratabilir. Şimdi haritalarınızın Kuzey Ay düğümü bölümü Balık burcuna baktığımızda 11. evinize yerleşiyor ve bu ev ideallerin, hayallerin, sosyal çevren, kalabalıklar ve toplantılarla ilgilidir. Gökyüzü seni hayatında bir dönüm noktası yaşamaya çağırıyor. Sevgili yükselen boğa, Kuzey Ay düğümü Balık 11. evde kendine şu soruları sor. Hayatta nereye ulaşmak istiyorum? Hedefim neresi? Ve ben kim olmak istiyorum? Bu soruların cevabı seni bekleyen fırsatları gerçekleştirecek işte. Balık burcunun etkisiyle bu dönemde hayallerini büyütebilirsin. Belki bir topluluğa liderlik etmeyi hayal ediyorsun ya da başkalarına ilham vermek istiyorsun. İşte gökyüzü seni destekleyecek. İnsanlarla yollarını kesiştirecek ve bu kişiler sayesinde de büyük fırsatlar yakalayacaksın. Kader kapılarını açıyor sevgili yükselen boğa. Sen yeter ki harekete geç ve bu süreçte yalnızca kendi hayallerine ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda başkalarına da ilham vereceksin. Ve sevgili yükseleni boğa olanlar, gökyüzü sana diyor ki ne kadar çok sorumluluk alırsan o kadar büyür ve hayallerine yaklaşırsın. Ve yükseleni boğa olanlar, şimdi derin bir nefes alın ve şu cümleyi kendinize hatırlatın. Hayallerim benimle ve unutma, gökyüzü de seninle. Sevgili yükseleni ikizler olanlar, bakalım ay düğümleri gökyüzünde bu dönem senin için hangi fırsatları ve hangi engelleri getirecek? Gökyüzü bu dönem senin için dönüşüm ve fırsatlarla dolu mesajlar taşıyor. Ancak her güzel fırsat gibi bu yolculukta da aşman gereken engeller olacak. Hadi gel önce seni zorlayabilecek konuları ele alalım. Ardından ilahi planın sana sunduğu harika fırsatlara bakalım. Şimdi sevgili yükseleni ikizler olanlar, haritalarınıza baktığımda Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda ve sizin 4. evinize yerleşmiş. Bu ev aile ve ev hayatı ve içsel huzurumuzu ilgilendirir. Şimdi bu dönemde bu ev konularında bazı karmaşalar yaşanabilir. Örneğin aile üyelerinin sağlık sorunları veya sorumluluklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bir aile büyüğünün sağlığına destek olmak gerekebilir. Ya da ev düzeninizde taşınmalar söz konusu olabilir. Buralarda engeller çıkabilir. Ancak gökyüzü unutma sana şu mesajı veriyor olacak. Üzerine düşeni yap ama fazlasını üstlenme. Çünkü Başak enerjisi bu dönemde içsel eleştiride sesini size yükseltecek sevgili yükselen ikizler ve yeterince iyi değilim, daha fazlasını yapmalıyım gibi düşüncelerle ve kaygılarla kendinize gereksiz yük bindireceksiniz. Sevgili ikizler, unutma, bu yalnızca senin zihninin bir oyunu. Sen ihtiyacın olduğunda gereken her şeyi öğrenip başarabilecek kadar zeki ve beceriklisin. Kendine karşı bu kadar sert olma. Çünkü bu dönemde öncelikli olarak huzurunuzu korumanız gerekiyor. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve sizin 10. evinize yerleşmiş. Bu yerleşim kariyeri ve toplumsal duruşu temsil eder ve sizler bu ev konularında yıldız gibi parlayacağınızı bilin sevgili yükseleni ikizler olanlar. Yükselen ikizler, hayatın seni büyük hedeflere doğru yönlendirdiği bir süreçtesin. Fakat bu yükselişte en önemli mesaj Balık burcunun sezgisel ve akışkan enerjisine ayak uydurabilmeniz. Her şeyi sıkı sıkıya kontrol etme çabanızı bırakmalı. Evren seni nereye götürüyorsa oraya yönlenmeye çalışmalısın. Bu süreçte işte iş hayatında joker eleman gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Farklı sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Bazen beklenmedik rollerle karşılaşabilirsiniz. Fakat bunların hepsi
Siz yükselen ikizleri büyük bir kariyer sıçramasına hazırlıyor. Satürn de bu süreçte Balık burcuyla size rehberlik ediyor ve hak ettiğiniz ödülleri kazanmanız için sizi adeta destekliyor. Zorluklarla olsa da bu dalgaların sizi yükseğe taşıyacağını lütfen unutmayın. Kariyerle ilgili bu dönemde yapmanız gereken en önemli şey sorumluluk almaktan kaçınmamak. Gökyüzü ne kadar emek verirsen o kadar çok büyüyeceksin diyor sana. Cesur ol ve bu dönemi sunduğu fırsatları lütfen kucakla. Sevgili yükselen ikizler, Kuzey Ay düğümü Balık yönü 10. ev senin için büyük bir sıçrama ve dönüşüm zamanı olacak. Şimdi derin bir nefes al ve şu cümleyi kendine lütfen hatırlat. Kendime güveniyorum ve her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Ve unutma, gökyüzü seninle. Ve sevgili yükseleni yengeç olanlar, bu dönem gökyüzü size özgürleşme fırsatı sunacak. Ancak her güzel fırsat gibi bu yolculukta sizlerin de aşmanız gereken zorluklarınız var. Hadi gelin önce hangi alanlarda dikkatli olmanız gerekiyor? Onu konuşalım. Ardından da sizleri bekleyen ilahi plana bir göz atalım. Ve haritalarınızı açtığımızda sevgili yükselen yengeçler, Güney Ay düğümü 3. evinize yerleşmiş Başak hattında ve bu ev kardeşler, yakın çevre ve fazla beklentiler evidir. Şimdi bu ev kardeşler, akrabalar ve yakın çevreyle ilgili konuların biraz karışacağını gösteriyor ve bu süreçte çevrenizdeki insanların sizden fazla beklenti içinde olduğunu hissettireceği dönem. Akrabaların istekleri ya da kardeşlerinizin sorunları biraz sizi fazlaca meşgul edecek ve yoracak. Ve gökyüzü bu yükleri taşımak zorunda olmadığınızı hatırlatıyor işte. Bu dönemde başkalarının fikirlerine fazla önem vermek motivasyonunuzu kırabilir. Yakın çevreden duyduğun eleştiriler ya da tavsiyeler seni kararlarından vazgeçmeye itebilir. Ve gökyüzü size diyor ki planlarını kimseyle tartışma, kararlarını kendin ver. Çevrendekilerin seni eleştiriye sürüklemesine de izin verme. Eğitim ya da sınav sürecinde olan bir yükselen yengeçsen bu dönemde aşırı çalışmak yerine dengeli bir çalışma modeli geliştirmelisin. Gökyüzü gereğinden fazla stres yapmanın seni daha da zorluklara taşıdığını vurguluyor. Bildiklerini hatırlamakta zorlanabilir. Bu yüzden iyi hazırlanmış olsan bile kendini başarısız hissedebilirsin. Fakat unutma, bu tamamen zihninin, kaygılarının bir oyunu. Rahatla ve gökyüzünün seni desteklediği yöne, 9. ev konularına, Kuzey Ay düğümü Balık yerleşimine doğru ilerle. 9. ev eğitim, yurt dışı fırsatları ve hayatın genişlemesiyle ilgili önemli bir evdir. Ve gökyüzü kaderini senin bu yönde planlıyor ve buraya doğru seni ilerletiyor. Belki bir akademik fırsat, belki bir yurt dışı işi, belki ruhsal bir yolculuk, yeni bir bakış açısı edinebilirsin. Bu dönemde yapman gereken cesurca hareket etmen gereken alan yakın çevrenin eleştirisinden kendini uzaklara götürmen. Özellikle yurt dışı ve eğitimle ilgili kararlarında kendine güvenmelisin. Ve yükseleni yengeç olanlar 9. ev balık aksı aynı zamanda sezgilerinizde de çok güçlü olacağınız bir buçuk yılı verecek. Hayatta hangi yöne gitmek istediğinizi netleştirirseniz o yolda ilerlemek de sizin için önemli olacak. Ve bu süreç senin için tamamen açılmış bir kapı gibi düşün. Ve sezgilerine güven, cesaretle adım at. Ve 9. ev Kuzey Ay düğümü Balık yönünüz aynı zamanda da ilahi adalet, etik ve ahlak evidir. Ve bu ev sana haksızlık eden kişilerin yaptıklarının sonuçlarını da sana göstereceği bir döneme giriyorsun. Ancak bunun ötesinde seni bekleyen büyük bir fırsat var. Sen buraya odaklanmalısın. Eğitim, yurt dışı ve ruhsal yolculuklarla ilgili evren seni destekliyor. Kimsenin seni endişeye sürüklemesine lütfen izin verme ve kararlarını kendin al. Derin bir nefes al ve şu cümleyi hatırla. Kaderimle uyum içindeyim. Bana sunulan fırsatları cesaretle kucaklıyorum. Ve unutma, gökyüzü seninle.
Ve sevgili yükselen aslanlar, bakalım Kuzey Ay düğümü Balık ve Güney Ay düğümü Başak hattı sizlere neler getiriyor? Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve senin 8. evine yerleşiyor. Bu maddi kaynaklar, krizler ve büyük dönüşümlerle ilgili bir dönem anlamına giriyor. Fakat unutma, her şeyin bir dengesi var ve bu süreçte önce hangi alanlarda dikkatli olman gerektiğine bakalım, ardından seni bekleyen ilahi fırsatlara odaklanalım. Ve sevgili aslanlar, haritalarınızı açtığımda Güney Ay düğümü Başak burcunun sizin 2. evinize yerleştiğini görüyoruz. Bu ev maaşlı gelirler, maddi güvenlik, özgüven ve kaynaklar, para evidir ve bu dönemde gelir kaynaklarında daralmalar veya beklediğin zamların gelmemesi ya da beklediğin paraların gelmemesi gibi durumlar ve engellerle karşılaşabilirsin. Ya da belki maaşına zam yapılacak ama alım gücün sürekli düşecek gibi de hissedebilirsin. Kendini değersiz, özdeğerin yıkılmış da hissedebilirsin. Bu seni mevcut kariyerine veya gelir modeline olan güvenini sorgulamaya itecek. Ve gökyüzü sana diyor ki başka bir yol aramaktan korkma. Eğer maaşlı bir işte çalışıyorsan bu süreçte kendi işini yönetme ya da kendi işini kurma fırsatı bulabilirsin. Ya da kendi işini yapıyorsan işlerini daha profesyonel bir şekilde yönetmek için deneyimli ekip kurabilirsin, deneyimli insanlarla işbirliği yapabilirsin. Güney Ay düğümü Başak enerjisi sana para ile ilgili her şeyi kendi başına yapmaya çalışmanın sınırlarını gösterecek ve zorluklarını gösterecek. Ve bu süreç detayları halletmekte zorlandığın veya düzenli prosedürleri yönetmekte yetersiz hissettiğin anları da beraberinde getirecek siz sevgili yükselen aslanlara. Bu zorluklar seni daha doğru bir noktaya yönlendirmek için olacak. Bunu da unutma. Gökyüzü seni büyütecek ve potansiyelini ortaya çıkarmak için işte gitmen gereken yolu gösterecek. Krizler seni zorlayabilir ama bu krizlerin ardından seni bekleyen büyük bir dönüşüm de var. Bunu da unutma. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve senin 8. evine yerleşmiş. Peki bu ne demek? Bu ev toplu paralar, başkalarının kaynaklarından gelen gelirler ve maddi dönüşümlerle ilgilidir. Bu yerleşim senin için büyük maddi kazançların ve dönüşümlerin kapısını aralar. Belki bir prim ikramiye alacaksın ya da milli piyango kazanabilirsin 8. evle. Ya da yatırımların beklenmedik şekilde değer kazanabilir ya da uygun koşullarda kredi çekme, hibe bulma şansı yakalayabilirsin. Bu dönem maddi anlamda gelişmekte yaşadığın tüm zorlukların karşılığını alacağın bir sürecin olduğu yön. Uzun süredir maddi anlamda fedakarlık yaptıysan şimdi evrenin sana fazlasını geri vereceği bir dönemdesin. Böyle bak. Burada önemli olan balık enerjisinin akışkan doğasına kendini bırakmak ve kontrolden özgürleşmek. Ve biliyor musun 8. ev yalnızca maddi kazançlar değil, aynı zamanda kriz evidir, krizlerin evidir. Eğer hayatında yanlış bir noktada bulunuyorsan bu dönem seni krizli yollardan kolayca çıkmanı da sağlayacak. Gökyüzü seni hak ettiğin liderlik yoluna da taşıyacak sevgili yükselen aslan ve cesur olmalısın. Krizleri birer fırsat olarak görmelisin. Büyümek için bu deneyimlere açık olmalısın. Ve bu süreçte maddi krizlerin ya da özgüven zorluklarının da seni yıpratmasına izin verme. Kendini değersiz hissettiğin anlarda gökyüzünün senin için ilahi bir planı olduğunu lütfen unutma. Krizleri birer fırsata dönüştür ve seni heyecanlandıran yollarda lütfen cesur adımlarla ilerle. Ve şimdi derin bir nefes al ve şunu kendine tekrar et. Maddi bolluk ve büyük dönüşümler benimle. Krizler beni daha güçlü hale getirir ve unutma, gökyüzü daima seninle. Sevgili yükseleni Başak olanlar, ay düğümlerinden en çok etkiyi siz alacaksınız. Çünkü Güney Ay düğümü Başak burcunda ve sizlerin 1. evine yerleşiyor. Bu hayatınızda kendinizle ilgili yüzleşmeniz gereken zorlukları işaret ederken Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ise sizlerin 7. evinde
sizi ilişkiler ve ortaklıklar aracılığıyla büyütmeye çağıracak. Yükseleni Başak olanlar, önce zorlayıcı etkileri ele alalım, ardından sizi bekleyen ilahi fırsatlara geçelim. Şimdi haritalarınıza baktığımızda Güney Ay düğümü Başak Aksı 1. evinize yerleşecek ve bu dönemde sizler kendinize yönelik eleştirel tutumun artabileceği bir dönemde olacaksınız. Zaten Başak Burcu'nun doğasında olan o mükemmelliyetçi ve detaycılık bu süreçte sizi oldukça zorlayacak. Şimdi yükselen burcu Başak olarak sizler zaten fazlaca eleştiriye meyilli olduğunuz için gökyüzü size diyor ki kendine bu kadar yüklenme ve karşıya da bu kadar yüklenme. Bu dönemde sürekli kontrol etmeye çalışmak ya da her şeyi mükemmel yapma çabası işte sizleri ve çevrenizdeki herkesi de yıpratabilir. Özellikle fikirlerin sorulmadığı hallerde lütfen başkalarına yorum yapma ya da eleştiride bulunma alışkanlığınızı frenleyin. Çünkü haklı olsanız bile bu dönemde herkes bu enerjiye maruz kaldığı için kimse eleştiri kaldıramayacak sevgili Başaklar. Ve sizler bu sebepten yalnızlaşma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Planlar ve projelerde gecikmeler ya da aksaklıklar yaşanabilir ve siz bu durumu hiç sevmiyorsunuz. Bu durum sizi huysuz ve kontrol dışı hareketlere de itebilir. Ancak unutmayın, her şeyi kontrol etmek gerçekten mümkün değil. Gökyüzü sizlere şu mesajı veriyor. Planlar değişmek için vardır. Akışa uyum sağla. Kendini lütfen bir serbest bırak, karşıyı da bir serbest bırak. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve sizin 7. evinize yerleşiyor. Bu da ilişkiler ve ortaklıklar aracılığıyla büyüme fırsatı demek. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü bu dönemde siz yükselen Başakların hayatına sizleri büyüten, destekleyen, hayatlarınıza anlam katacak kişiler gelecek. Belki bir eş, belki bir iş ortaklığı ya da yakın bir dost. Gökyüzü bu kişilere güvenmenizi, onlarla işbirliği ve uyum içinde olmanızı isteyecek. Bu süreçte senin için en büyük ders o zaman kontrolü bırakmak, İlişkilerde akışta kalmayı öğrenmek olacak. Karşıdaki kişilerin sezgisel, yaratıcı ve rahat tavırları başlangıçta sizi rahatsız edecek. Ancak bu insanların seni daha özgür, daha mutlu bir noktaya taşıyacağını da lütfen unutma yükselen Başak. Ve gökyüzü diyor ki direksiyonu bırak ve onların rehberliğini takip et. Çünkü 7. evinizden bir ilişki gelebilir, ortaklık gelebilir ve yakın bir dost edinebilirsiniz. Eğer bir ilişkin varsa bu dönem ilişkiniz derinleşebilir, bağlarınız güçlenebilir ve harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa işte bu süreç yeni ilişkiler, uzun ilişkiler kapısı demek 7. ev ve bu kişilerle de hayatınızda önemli dönüm noktaları yaşayabilirsiniz. Sevgili yükseleni Başak olanlar, bu yıl düğümler sizin için ilahi planı anlamak ve teslimiyeti öğrenmek üzere harika çalışacak. Kendini eleştirmektense akışa güvenmeyi öğren. Başkalarını eleştirmektense uyumlu geçinmeyi öğren. Çevrendeki insanların desteğini kabul et. Onların rehberliğiyle ilerle. Bu süreç zihinsel olarak sizi çok rahatlatacak ve özgürleştirecek ve ilahi aklın büyüklüğüne tanıklık etmeni sağlayacak. Şimdi derin bir nefes al ve şu cümleyi kendine tekrar et. Kendime şefkatle yaklaşıyorum. Hayatın akışına güveniyorum ve unutma, gökyüzü seni destekliyor ve seninle. Ve sevgili yükselen terazi olanlar, gökyüzü bu dönem size büyük büyük dönüşüm ve rahatlama fırsatı sunuyor. Güney Ay düğümü yükselen burcunuzdan çıkarak 12. evinize geçti ve bu sizler için uzun zamandır yaşadığınız zorlukların biraz da olsa hafiflemeye başladığını işaret ediyor. Ancak bu süreçte İçsel korkularını ve endişelerini yönetmek önemli olacak. Çünkü Kuzey Ay düğümü 6. evine yerleşiyor. İş, sağlık ve günlük hayatında da yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. Şimdi önce zorluklara bir bakalım. Ardından seni bekleyen fırsatlar neler, bunları konuşalım.
Haritanıza baktığımızda sevgili yükselen teraziler, Güney Ay düğümünün 12. eve geçişini görüyoruz ve bilinçaltında korkular ve vesveseler yaratabilir bu pozisyon. Kendinden dahi gizlediğin, bastırdığın korkular açığa çıkabilir. Çünkü 12. ev korku enerjisidir, bilinçaltıdır. Gizli düşmanlar ya da senin kendinden gizlediğin konular ya da senden gizlenen konular da demektir. İşte bu süreçte ya bir şeyler ters giderse gibi düşünceler seni yorabilir ve harekete geçmekten de alıkoyabilir. Ancak gökyüzü sana bunu yaparken diyor ki bu kaygılar yalnızca zihninin oyunları ve lütfen onlara teslim olma. Belki de hayatında seni tüketen insanlar ve durumlar var ve bunları değiştirme cesareti bulmakta da zorlanıyorsun. Bu dönem istemediğin ilişkilerden veya seni mutsuz eden kişilerden özgürleşmen gerektiğini de söylüyor. Bazen hayatında büyük değişiklikler yapmak için küçük bir adımın da yeterli olduğunu söylüyor. Bu adım bile korkutucu gelebilir sana bu dönemde ama unutma, cesur ol ve seni yoran her şeyi bırak. Çünkü bu süreçte yalnız kalmaktan korkup yanlış insanlara da tutulma riskiniz var sevgili yükselen teraziler. Bu bağlar seni yalnızca aşağı çekmez, kendi içsel huzuruna öncelik vermeni ve endişelerle de yüzleşmeni gösterir. Şimdi 2025'in sonuna kadar bu vesveselerle mücadele etmeyi başardığında hayatında çok daha pozitif bir döneme geçiş yapabilirsin. Neden? Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve senin 6. evine yerleşmiş durumda. Peki bu yerleşim ne demek? İş hayatında ve sağlığında, günlük düzenlerinde büyük fırsatlar ve yenilikler geliyor demek. Eğer işsizsen beklenmedik bir anda çok iyi bir iş teklifi alabilirsin. Ya da çalışıyorsan, işin varsa kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayabilirsin. Doğru insanlarla çalışmak ve doğru yollarda ilerlemek için lütfen cesur ol. Ancak Satürn'ün 6. evdeki etkisi bu süreçte sana şunu da gösterecek. Son bir fedakarlık yapman gerektiğini de işaret ediyor. Belki iş ortamında bazı yanlışları düzeltmek, seni zorlayan insanlarla yüzleşmek, seni yoran durumları açıkça ortaya koymak zorunda da kalabilirsin. Bu çaba seni hak ettiğin büyük bir kariyer başarısına da götürebilir. Sağlık konularında da yine gökyüzü seni destekleyecek. Eğer uzun zamandır bir sağlık sorunun varsa ve bununla uğraşıyorsan bu dönemde doğru bir tedavi yöntemi veya işin uzmanıyla karşılaşma ya da hızlıca iyileşme sürecine de girebilirsin. Bedenine daha özen göstermek ve sağlıklı bir rutin oluşturmak için Kuzey Ay düğümü Balık orada seni destekliyor. Ve sevgili terazi, ay düğümlerinin geçişiyle senin için hem içsel huzurun yükseldiği hem de iş hayatında yükselme yılı olacak. Endişelerini geride bırakmalısın ve seni yoran insan ve durumlardan cesurca uzaklaşmalısın. Ve gökyüzü senin için büyük bir yenileme, büyük bir fırsat enerjisi de veriyor. Şimdi sevgili yükselen terazi, derin bir nefes al ve şu cümleyi hatırla. Endişelerim geçmişte kaldı. Önüme çıkan fırsatları cesaretle kucaklıyorum. Ve unutma, gökyüzü seninle. Ve sevgili yükseleni akrep olanlar, Güney Ay düğümü Başak Burcu hattında ve sizlerin 11. evine yerleşti. Bu sosyal çevrenle ilgili bazı değişimlere ve gelecekle ilgili planlarında da esneklik göstermene işaret ediyor. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümü Balık burcunda da senin 5. evine yerleşti. Hayatında mutluluk ve yaratıcılık odaklı bir dönemin başlıyor. Hadi gel önce aşman gereken zorluklara bakalım, ardından seni bekleyen ilahi fırsatlarını konuşalım. Şimdi yükseleni akrep olanlar Güney Ay düğümünün 11. evine geçmesiyle sosyal çevrelerinde eleştirilere, yargılara maruz kalabileceğinizi gösteriyor. İnsanlar
yaptıkların ve söylediklerinle ilgili sürekli bir şekilde seni eleştirecek. Hatta yargı dağıtacak sana. Bu süreçte eleştirilere fazla lütfen kulak asma ve yalnızlığı seçmek sana bu dönemde iyi gelecek. Gökyüzü yalnız kalmanın bu dönemde bir ihtiyaç olduğunu söylüyor aslında size. Ayrıca bu dönemde gelecekle ilgili planların bozulması, fırsatların kaçması, hedeflerin yön değiştirmesi gibi durumlarda Güney Ay düğümü Başak'tan dolayı sizi zorlayacak. Ama mesaj ne? Geleceği planlamaya çalışmaktan vazgeç ve anın tadını çıkar. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık aksında ve bu dönemde yapılan planlar büyük aksaklıklara uğrasa da 5. evinizden size şans getirecek. Ve bu ev yerleşimiyle hayatında mutluluk, yaratıcılık ve keyif odaklı bir dönem başlıyor sizler için. Şimdi bu yerleşim aşka, hobilere, hayatın tadını çıkarmaya, yatırımların büyümesine ve fırsatların gelmesine sebebiyet verir. Eğer bir ilişkin varsa bu dönemde ilişkinde derinleşebilirsin. Evlilik gibi ciddi düşüncelere girebilirsin. Eğer hayatında biri yoksa bu süreçte 5. evde mucizevi bir şekilde ilahi bir ruhsal aşkla karşılaşabilirsin. Ruh eşini bulabilirsin ve bu kişiyle hayatında yepyeni sayfalara geçebilirsin. Ve 5. evin enerjisi yalnızca aşk değil, aynı zamanda yaratıcılığı ve hayattan aldığın keyfi de temsil eder. Eğer bir hobin varsa bu dönemde onu işe dönüştürmek veya daha ciddi noktalara taşımak harika olacak senin için. Hobilerinle ilgili adımlar atarak hem mutlu olabilirsin hem de başarı elde edebilirsin. Ayrıca 5. ev çocuklarımız demek. Çocuk sahibi olmayı düşünen bir yükselen akrepsen eğer, işte bu dönem senin için şanslı bir dönem. Ebeveyn olabilirsin ya da çocuğu olan bir ebeveynsen çocuklarınla ilişkin gelişebilir. Gökyüzü bu konuda seni destekliyor sevgili akrep. Ve sevgili yükseleni akrep olan, bu yıl sosyal çevren ve planların karmaşa içindeyken aşka, yaratıcılığa ve hobilere yönelerek huzur ve başarıyı bulabilirsin. Şimdi derin bir nefes al ve şu cümleyi hatırla. Kaosun içinde gücümü buluyorum, mutluluğa ve yaratıcılığa cesaretle ilerliyorum. Ve gökyüzü seninle, bunu da unutma. Ve sevgili yükseleni yay olanlar, ay düğümlerinin balık başak aksına geçişi galiba en çok size yarayacak. Çünkü değişken burçlarda bir yay burcu bir de balık burcu kuzey ay düğümü balıktan çok etkilenecek. Ve sizler hayatınızın temel taşlarını yeniden düzenleyeceğiniz bir döneme girdiniz. Kuzey ay düğümü Balık burcunda ve sizlerin 4. evinde. Güney ay düğümü ise Başak burcunda ve sizlerin 10. evinde yer alıyor. Hadi gelin önce aşmanız gereken zorluklardan başlayalım. Ardından sizi ilahi plana taşıyacak fırsatları konuşalım. Haritalarınıza baktığımızda Güney ay düğümün 10. evine geçmesi kariyer ve toplumsal duruşunuzla ilgili bazı zorlayıcı etkiler getirecek. İş yerinde özellikle yöneticilerden veya çevrenizdeki kişilerden beklenmedik eleştirilere maruz kalacaksınız. Fazla risk alıyorsun, mantıksız ilerliyorsun, saçmalıyorsun ya da bu yaptıkların doğru mu gibi yorumlarla sizi zaman zaman rahatsız edecekler ve sanki haklılar mı acaba? Topluma uygun değil miyim? Kariyerime uygun davranmıyor muyum? Gibi vesveselere kapılacaksınız. Ancak unutmayın ki bu eleştiriler sizlerin cesurca ilerlemeniz için itici güçler. Başkalarının ne düşündüğüne lütfen takılmayın. Bırakın ne düşünürlerse düşünsünler. Çünkü bu süreçte sana hizmet etmeyen işlerden veya sorumluluklardan kurtulmayı düşüneceksiniz. Belki kendi işini kurmayı ya da kariyerinizde farklı bir yola, adıma geçmeyi planlayacaksınız. Kariyer planının tamamen değiştiği bir dönem olacak. Farklı kanallar, farklı tarz, farklı işlerin içinde bulacaksınız kendinizi. Eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa bu ay düğümlerinin sana mesajı, Güney ay düğümü Başak'ın sana mesajı harekete geç
ve değişiklik yap dediğini unutma lütfen. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve sizlerin 4. evine yerleşti. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bu yerleşim yaşam alanında köklerinizden ve içsel bir dönüşümle içsel huzurda büyük bir fırsat demek. Ev, aile ve köklerle ilgili konularda sizi mutlu edecek adımlar demek. Hayalini kurduğunuz yaşamın başlangıcına ulaşıyorsunuz demek sevgili yükselen yaylar. Bu dönem yaşamak istediğin hayatı inşa etmek için fırsat. Belki yeni bir şehre taşınabilir, başka bir ülkede yaşamayı seçebilir ya da hayatını tamamen değiştirecek bir düzen kurabilirsin. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık sana diyor ki, kendi hayatının mimarı ol ve hayallerini gerçekleştir. Balık enerjisiyle birlikte sezgilerin ve içsel rehberliğin de bu dönemde çok güçlenecek. İçinden gelen sese lütfen güven ve seni heyecanlandıran yollara ilerle. Çünkü Jüpiter'in İkizler Burcu desteğiyle hayalini kurduğunuz pek çok şeyin gerçek olduğunu göreceksiniz Kuzey Ay düğümü Balığın etkisiyle. Ve evrenin sana sunduğu bu şansı lütfen cesurca değerlendirin. Şanslı bir dönemin kapısındasınız çünkü. Ve sevgili yükselen yaylar, başkalarının eleştirileri lütfen sizi yolunuzdan alıkoymasın. Onlar seni anlayamasalar bile yaşadıklarınızı ve hayatınızın değiştiğini gördüklerinde inanın size hayranlık duyacaklar. Ve sevgili yükseleni yay olanlar, bu ay düğümleri sizde köklü bir değişim sunacak. Şimdi derin bir nefes al ve şu cümleyi lütfen unutma. Hayallerime güveniyorum. Gökyüzü beni destekliyor. Ve unutma, gökyüzü daima seninle. Ve sevgili yükselen oğlaklar, Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve sizlerin 3. evine yerleşirken Güney Ay düğümü de Başak burcunda ve 9. evinizde 2026'ya kadar misafir. Ve bu yerleşim hayatında zihinsel ve düşünsel düzeyde büyük değişimler yaratacak. Eskimiş inanç ve kalıplarınızı geride bırakmak gerektiğini gösterecek. Hadi gelin önce zorluklarla başlayalım. Güney Ay düğümünü anlatalım ve ardından gelecek fırsatlar ve ilahi yardımlar bölümünden ilerleyelim. Şimdi haritalarınıza baktığımda Güney Ay düğümünün 9. evinize yerleştiğini görüyoruz ve bu yerleşme hayata bakış açınızı yeniden gözden geçirmek gerektiğini gösteriyor. Belki de bugüne kadar doğru diye tutunduğun değerlerin aslında seni kısıtladığını fark edeceksin. Ve gökyüzünden şu mesajı alacaksın. Kalıplarını ve ön yargılarını esnetmeden yeni fırsatlar kapısını açamazsın. Bu dönemde siyah ve beyaz ayrımıyla düşünmeyi bırakıp daha geniş bir perspektiften dünyayı algılamalısın. Özellikle kariyer, başarı ve toplumsal statüyle ilgili algılarında değişiklikler yaşayacaksın. Başarı sadece şu şekilde olur ya da bu şekilde olur gibi düşüncelerin dağılacak. Ve gökyüzü sana diyor ki, başarı ve mutluluk yalnızca toplumun değerlerine göre değil, senin içsel doğrularına ve huzuruna bağlıdır. Ayrıca bu süreçte eğitimle, sosyal medya ya da yurt dışıyla ilgili planların ve projelerin varsa işte buralarda Güney Ay düğümü Başak seni zorlayacak. Ancak bu zorluklar seni daha esnek düşünmeye, daha farklı yollar keşfetmeye yönlendirecek. Klasik eğitim ve kariyer yollarına sıkı tutunmak yerine kendini yeni alanlarda geliştirmeye açık olmalısın. Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve senin 3. evinde yerleşti. Bu yerleşim zihinsel bir uyanış, yaratıcılık enerjisidir. Bakın yükseleni Oğlak olanlar lütfen 3. evin etkisiyle iletişim, yazı, eğitim, yakın çevreyle ilgili fırsatlar gibi konuları lütfen değerlendirin.
Belki yeni bir eğitim alabilirsiniz. Yazı yazmaya, kitap yazmaya, bir proje üretmeye başlayabilirsiniz. Ya da zihinsel anlamda sizi besleyecek projelerin içine girebilirsiniz. Satürn de 3. evde ve zihinsel bir disiplin kazanmanı ve düşüncelerini yapılandırmanı isteyecek. Ve bu süreçte bu zihinsel yorgunluk veya ne yapacağımı bilemiyorum hissi yaşarsanız işte zorlanırsınız. Gökyüzü size diyor ki zihnindeki karmaşadan korkma. Çünkü bu karmaşa seni yepyeni bir hedefe yönlendirecek. Bu dönemde kardeşlerin, yakın çevrenden insanlar hayatında önemli yol gösterecek. Belki onların hayatında yaşanacak değişimler seni etkileyebilir, hatta seni şaşırtabilir. İyi ya da kötü gelişmelerle öğreneceğin çok şey olacak. 2026 Temmuz'a kadar senin için zihinsel bir sıfırlanma dönemi sevgili yükselen Oğlak. Tutunduğun planlar bozulacak. Ama bunun ardından sana çok daha ilham verici hedefler sunulacak. Ve sevgili yükseleni Oğlak olan, şimdi derin bir nefes al ve şu cümleyi hatırla. Zihnime gelen yeniliklere ve fikirlere güveniyorum. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Ve unutma, gökyüzü daima seninle. Sevgili yükseleni Kova olanlar, Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve sizlerin 2. evine yerleşti. Güney Ay düğümü ise Başak burcu aksında 8. evinizde konumlanmış durumda. Peki bu yerleşim ne demek? Hem maddi anlamda büyük bir rahatlama hem de geçmişten gelen bazı finansal alışkanlıklarla yüzleşmeniz gerektiğini gösteriyor. Hadi gelin önce zorluklara bakalım, ardından sizi bekleyen fırsatları konuşalım. Ve sevgili yükselen kovalar, haritanıza baktığımızda Güney Ay düğümü 8. evde ve maddi alışkanlıklar ve borçlarla yüzleşmek demek. Bu ev borçlar, vergiler, krediler, ortak finansal konular ve bu konularda dikkatli olmanız gerektiğini anlatan bir pozisyon. Şimdi bu dönemde borç almak ve vermek, riskli yatırımlarda bulunmak sizin için tehlikeli olacaktır. Ve gökyüzünün mesajı yine cebindeki paraya göre hareket et ve maddi risklerden lütfen uzak dur diyor. Eğer kredi çekmeyi veya büyük bir finansal hamle yapmayı planlıyorsanız işte bu karar bu dönem için çok da hayırlı değil. Ayrıca çevrendeki insanların maddi anlamda zorluklar yaşadığını da gözlemleyeceksin. Aile üyeleri veya yakınların finansal krizlerini çözmek için senden yardım isteyebilir. Ancak bu dönemde başkalarının yüklerini üstlenmek yerine kendi maddi durumuna odaklanman gerekiyor. Güney Ay düğümü 8. evdeyken sürekli bir kriz ve belirsizlik hissi yaşatabilir. Yarın her şey tepetaklak olacak gibi bir algı getirir sizlere. Bu krizlerin seni yıpratmasına lütfen izin verme. Çünkü bolluk ve bereket kapıda. Kuzey Ay düğümünüz 2. eve yerleşti Balık aksında. Bu yerleşim maddi anlamda büyük bir rahatlama ve yeteneklerinle değer görme anlamına da gelecek. Eğer yıllardır üzerinde çalıştığın veya kendini geliştirdiğin bir alan varsa bu dönemde çabalarının karşılığını işte 2. evden alacaksın. Ve Satürn'ün Balık burcunda 2. evde de olması seni disiplinli bir şekilde çalışmaya ve yeteneklerinden bir sistem kurmaya ve bu sistemle de para kazanmaya yönlendirecek. Uzun süredir çabaladığın veya odaklandığın bir konuda zirveye de ulaşabilir. Herkesin dikkatini bir anda çekebilir ve değer konusunda, öz değer konusunda da yükselebilirsin. Kuzey Ay düğümü Balık 2. evde kaynakların artması da demek. Belki bir zam, terfi ya da yüksek maaşlı bir iş teklifi alabilirsin. Ya da kendi işini yapıyorsan yaptığın işte fark yaratmak ve bu farkı da paraya dönüştürmek için işte 2026 Temmuz'a kadar fırsat yakalayacaksın. Mesela sunduğun bir hizmeti geliştirerek, ürünlerini daha değerli hale getirerek veya farklı bir yaklaşım sunarak büyük başarılar elde edebilirsin. Bolluk ve bereket kendi değerini keşfetmene yol açacak.
Ve bu yıl yalnızca finansal değil, aynı zamanda içsel olarak da kendini çok değerli hissedeceksin. Yıllardır geliştirdiğin yetenekler yalnızca seni maddi anlamda değil, ruhsal anlamda da büyütecek sevgili yükselen kovalar. Sen yeter ki azimle 2026 Temmuz'a kadar yeteneklerini ortaya koy. Maddi krizlerden uzak dur. Çünkü gökyüzü sana bolluk ve bereket vaat ediyor. Ve şimdi derin bir nefes al ve şunu tekrar et. Yeteneklerim beni bolluğa ve kaynağıma mutlulukla taşıyor. Ve unutma, gökyüzü daima seninle. Sevgili yükselen balık, ay düğümleri bu yıl senin için büyük mucizeler ve önemli dönüşüm süresini vaat ediyor. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcu senin 1. evine yerleşiyor. Ve bu sadece senin yılın demekle kalmıyor. Hayatında bir milat, yani bir başlangıç, büyük bir parlayış sunuyor. Üstelik Satürn ve Neptün'ün de bu alandaki etkisi seni güçlü bir şekilde destekleyecek. Gel şimdi önce zorluklarına bir göz atalım. Ardından seni bekleyen ilahi fırsatları değerlendirelim. Sevgili balıklar, Güney Ay düğümünüz 7. evde ve Başak aksında, ilişkilerde zorluklar ve başkalarının stresi demek. İlişkiler ve başkalarıyla olan bağlarınızda bazı zorluklar yaşayabileceğiniz bir dönem. Çevrenizdeki insanlar, özellikle yakın ilişkilerde olduğunuz kişiler, kendi zorlukları ve stresleri nedeniyle sizi biraz yoracak. Belki eleştirilere maruz kalacak, belki sevdiklerinizin zor dönemlerinde onlara destek olmanız gerekecek ve gökyüzü size başkalarının stresini üzerine alma. Onların kendi sınavları var ve bu senin çözmen gereken bir sorun değil mesajını verecek. Çünkü balık burçları kurban bilincine çok yakındır. İşte sizi bu kurban bilincinden koparacak. Bu dönem evlilik ya da ortaklık gibi ilişkilerde tartışmalar, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Ancak bu durumlarda tartışmaya girmek yerine tamam diyerek geçiştirmenin sizin için daha doğrusu olacağını düşünüyorum. Eleştiriler karşısında kendinizi savunmaya çalışmak yerine anlayışlı bir tavır, daha geniş perspektiften bakan, akıl ve irade gereken tavırla kalırsanız Kuzey Ay düğümü 1. evde şans, parlayış ve ilahi koruma. Ve senin burcunda ve 1. evinde bu yerleşim hayatında büyük bir dönüm noktası demek. Uzun yıllardır yaptığın fedakarlıklar artık sana büyük bir şans ve bereket getirecek. Bu yıl hayatındaki en önemli fırsatlarla karşılaşabilirsin. Belki bir kariyer sıçraması, belki bir mucizevi iyileşme, belki de özel hayatında büyük bir mutluluk seni bekliyor. Bu yıl tüm potansiyelini gösterebileceğin bir fırsat aslında. Kendini göster ve parlamaktan korkma sevgili yükselen balık. Ve sevgili yükselen balık, 1. ev yerleşimi Kuzey Ay düğümü aslında size sezgilerinize ve ilahi olanla bağlantınıza güvenin diyor. Mantığa ve başkalarının fikirlerine kulak asmaktan çok İç sesinize güvenmelisiniz. Bu süreçte zihinsel planlar yerine sezgisel kararlarla başarıya gideceksiniz. Gökyüzü diyor ki hayatındaki bolluğu ve fırsatları sezgilerinle bulacaksın. Kendine ve bana güven diyor yaratıcı. Ve bu yıl herkesin kaos içinde kaybolduğu bir zamanda sen yolunu net bir şekilde görebilecek ve doğru zamanda doğru adımları atabileceksin. Ve sevgili yükseleni balık olanlar, şimdi derin bir nefes alın ve lütfen şu cümleyi hatırlayın. Şans benimle ve mucizeler yolumda. Ve gökyüzü de Kuzey Ay düğümü balıkta daima seninle olacak. Ve sevgili dostlar, yükselen burçlara göre Kuzey Ay düğümü balık ve Güney Ay düğümü balığı evlere göre anlattık. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan sen de sevdiklerine gönder ki onlar da ilahi planın akışından faydalansın.